Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle İbn Sina'nın varlık tasavvurunu ana hatlarıyla ele almak istiyorum. Çünkü İbn Sina'nın varlık tasavvuru çok kapsamlı ve bütüncül bir şekilde incelenmesi gereken bir konu. Biz bugünkü videomuzda varlık nedir, varlığın kısımları nelerdir, Tanrı-alem ilişkisinde bu varlık tasnifinin rolü ve önemi nedir, bu bağlamda duracağız. Daha sonraki videolarımızda Tanrı-alem ilişkisi çerçevesinde alemin yaratılışı ve Allah'ın bilgisi meselesinde ayrı ayrı müzakere etmek istiyoruz. Şimdi varlık nedir'e geldiğimiz zaman İbn Sina varlığın net bir şekilde tanımının yapılmasının zor olduğunu, bu nedenle varlığı tasviri olarak ele alıp onu açıklayıcı bir analize gider. Şimdi varlık nedir dediğimiz zaman varlığın var olduğundan şüphe edilmez ve varlık kelimesi zihinde a priori olarak mevcuttur. Varlık kavramı bu nedenle basittir, bölümlere ayrılamaz, hiçbir şeyin mahiyetine girmez, cinsi ve faslı da yoktur. Şimdi buna göre, yani İbn Sina'nın yaptığı bu tariflere göre varlık varlıktır önermesi onun için en açıklayıcı söz olarak ifade edilebilir. Şimdi varlık tasnifine geldiğimiz zaman da burada aslında İbn Sina ile ilgili değerlendirmelerde eleştiriler görüyoruz. Çünkü İbn Sina'nın varlık deyip altına zorunlu varlık ve mümkün varlık şeklindeki yaptığı ayrım aslında daha sonraki dönemlerde eleştiri alıyor. Fakat İbn Sina burada neyi kastediyor onu önce bir ele almak lazım. Varlık dediğimiz zaman ilk akla gelen vacibül vücut, yani zorunlu varlık. Tanrı, Allah Teala. Burada zorunlu varlığın temel özü kendi özü itibariyle zorunlu olması. Yani vacip bizatihi olması. Vacip bizatihi vacibül vücut, vacip bir gayrihi mümkün vücut. Şimdi ben mümkünül vücuda, yani mümkün varlığa geçmek istemiyorum. Burada zorunlu varlık nedir onun üzerinde bir duralım. Şimdi kendisiyle var olan, kendi özünün sebebi olan başka bir sebebi, illeti olmayandır. Böylece zorunlu varlık zatı dikkat alındığında zorunlu olandır ve kendi kendisi zorunlu olandır. Onun zatı da aynıyladır. Bu nedenle de zorunlu varlığın herhangi bir illeti yoktur ve buna da mebdeül evvel ya da illetül ula da denilir arkadaşlar. Şimdi bu mebde ve meat. Geçen haftalarda meat kavramı ile ilgili bir video ele almıştım. Bu da mebde, yani ilk çıkış. İşte sudurun da temel kaynağı zorunlu varlıktır. Yani mebdedir. Mebde ilk çıkıştır. Meat da ona dönüştür. Ve bu sudurun temel çerçevesini bizler için ortaya koyar. Şimdi bunlar anlaşılmadığı zaman suduru anlamakta çok zor oluyor. Neden? Çünkü varlığın ya da Tanrı'nın, İbn Sina'nın düşünce sistemindeki konumunu netleştirdiğimiz zaman o zaman sudurla ilgili görüşlerimiz de netleşmiş oluyor. Şimdi peki burada ilk mebde dediğimiz, ilk dediğimiz, illetül ula dediğimiz varlıktan ilk çıkan ne? İşte ilk akıldı. Önceki videolarımızdan hatırlarsınız. Bu da özü itibariyle mümkün, kendisi dışındakiyle zorunlu. Yani vacip bir gayrihi oluyor. Peki vacip bir gayrihi dediğimiz zaman, yani varlığın kendisi zorunlu olarak nitelenmiş oluyor. Varlığın kendisi zorunlu. Zaten varlık varlığa çıkabilmek zorunluluk ifade eder. Ama varlığa çıkabilme noktasında Tanrı'nın varlığıyla diğer varlıkların varlığı arasında fark var. Şimdi oraya gelelim. Tanrı'nın varlığı nasıldı? Hiçbir sebebe, hiçbir illete, hiçbir başka varlığa ihtiyaç duymayan bir varlıktı ve bu nedenle vacibül vücud, vacip bizatihi olarak değerlendiriliyordu. Şimdi mümkün varlık böyle değil. Mümkün varlık vacip bir gayrihi, yani kendisini bir başka bir tercih eden zorunlu kıldığı için varlığa çıktı. Eğer o dilemeseydi o varlığa çıkmayacaktı. Şimdi burada mümkün bizatihi ve mümkün bir gayrihi. Vacip bir gayrihi. Şimdi burada zatıyla mümkün, kendisinin dışındakiyle zorunlu dedik. Ve bu varlığın en önemli özelliği illetinin olması. Yani bir sebebi var. Mümkün varlık yokluğa tercih edecek bir muracciha ihtiyaç duyar. Şimdi bu tasnifler genelde varlığı ayırt edebilmek için, yani zorunlu varlıkla diğer varlıkları ayırt edebilmek için oluşturulmuş varlıktır. Şimdi bu tasnife yönelik de eleştiriler var. Diyorlar ki sen varlık deyip altına zorunlu varlık ve mümkün varlık diye yazarsan o zaman bunların ikisini aynı kategoriye dahil etmiş olursun ve o zaman diğer varlıklarla Tanrı'yı aynı konuma getirmiş olursun diye Şehristani eleştiriyor. Fakat aslında İbn Sina'nın metafizik sistemine baktığımız zaman varlık zaten bizatihi zorunlu olduğu için onu direkt olarak Tanrı'da karşılığı buluyor. Yani kategorik bir ayrımla ikisini aynı düzlem almak yok. Varlığın kendisi zaten direkt olarak Allah Teala'ya ne yapıyor? İşaret ediyor. Şimdi bir başka tasnif daha var
İbn Sina'nın varlık anlayışında. Cevher ve araz. Cevher bir konuda bulunmayan, kendisi konu olandır. Araz bir konuda bulunandır ve kendisini cevherin taşıdığı varlıktır. Şimdi burada aslında dış dünyada gerçeklikleri olan varlıklar için ifade ediliyor. Şimdi zorunlu ve mümkün de ikisi de gerçekliği olan varlıklara özellikleri itibariyle yüklemlenen bir özellikti. Bu nedenle varlığın tasnifi diye nitelendirilebilir. Cevher ve arazsa dış dünyada bizatihi cevher olarak ve araz olarak bulunan konu olma ya da konuda olma özelliği nedeniyle mevcudun ya da var olanların taksimi şeklinde anlaşılabilir. Şimdi İbn Sina ilk varlığın kendisini bilmesi sonucunda ilk akıl ve diğer akıl ve nefsler olmak üzere gök cisimlerinin oluş ve bozuluş aleminde madde ve suretin var edilmesine ibda terimiyle ve diğer oluş ve bozuluş aleminde dört unsurun birleşmesiyle oluşan şeyler de halk terimiyle, ihdas terimi ve tekvin terimiyle karşılık geliyor. Şimdi ibda yoktan yaratma manasında kullanılıyor ama yoktan yaratmada kastımız Allah Teala'nın işte o ilk aklı ortaya çıkartışı ve onun oluş ve bozuluş alemine aşağı doğru iniş sürecini kapsayan bir sisteme karşılık geliyor. Ayaltı alemdekilerse dört unsurun birleşimiyle olan şeylerin dönüşümü ve değişimiyle oluşan, bu manada da halk, ihtas ve tekvin dediğimiz şeyler karşımıza çıkıyor. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Akıl, akil, makul, aşk, aşık, maşuk. Bu varlık kendisini düşünmesi sebebiyle mümkün varlığı ortaya çıkartıyor ve bunlar oluş ve bozuluşunda sebebi. Kevn ve fesat olarak da geçiyor. Şimdi bunların da varlığının bütün temel hareket noktasını sağlayan ne? Tanrı, Allah Teala. Şimdi burada bir de mümteni varlık var. Yani mümteni varlık da var olma olasılığı olmayan varlık şeklinde ifade edilebilir. Yani mümkün varlık olası olan, mümteni varlıkta olası olmayan şeklinde ifade edebilir. Şimdi vacibül vücut, zorunlu varlık dediğimiz zaman zorunlu varlığın varlık tasavvurunun en tepesinde bulunması sebebiyle tekrar dönecek olursak, burada zorunlu varlığın herhangi bir şekilde metafiziğin konusu olmadığı söylenir İbn Sina tarafından. Çünkü her ilmin konusu varlığı o ilimde kabul edilmiş bir şeydir ve ilim ancak onun hallerini inceler. Yani mesela kimya ilminde, kimyada yani ilk araştırma konusu olarak kimya olmaz. Kimyada zaten kimyanın varlığı kabul edilmiştir diyor. Onun için de Allah Teala da metafizik ilminin konusu olmaz. Ancak onun durumlarını, onun hallerini bu ilimde incelemek mümkündür. Çünkü niye? Metafizik, fizik ötesi varlığı incelediği için Tanrı'nın yaratılış sürecini ya da Tanrı'nın varlığı ile ilgili diğer hususları anlamlandırmak mümkündür. Şimdi Tanrı'nın varlığı apaçıktır. Tanım yoluyla da ona dair bir açıklama yapılmaz. Çünkü Tanrı'nın mahiyeti yoktur, inniyeti vardır. Yani özü cevher, araz ya da işte ne bileyim cins, tür, fasıl gibi unsurlar barındırmaz. Basittir, yani birdir. Tevhid ilkesi gereği de özü bir olan varlığın sudur sürecinde de birden bir çıkar ilkesi gereği varlığı nasıl ortaya çıkarttığını müzakere eder. Şimdi onun için bizim Allah Teala'nın yaratmasının tümüyle o akıl, akil, makul ve aşk, aşık, maşuktan hareketle ortaya çıktığını ne yapmamız lazım? Anlamlandırmamız gerekiyor ve bu nedenle de Allah Teala'nın zatını akletmesinin varlığın ortaya çıkışıyla direkt olarak irtibatlandırıldığını ve burada iki tane temel unsur olduğunu, birisinin akıl, diğerinin sebeplilik, yani ilk varlığın bütün varlığı ortaya çıkartacak ilk aklı yaratma süreci denilebilir arkadaşlar. Yani dediğim gibi varlıkla ilgili tasniflerde birisi zorunlu, mümkün, mümteni olmak üzere bir tasnif var. Bir de var olanlara dair bir tasnifi var. O da cevher ve araz şeklinde arkadaşlar. Zorunlu ve mümkün varlık zaten var olmaları hasebiyle zorunlu hale gelmişler. Ama bir tanesinin, yani vacibül vücudun zorunluluğu kendisinden, mümkünül vücudun zorunluluğu ise Allah Teala'dan. Cevher ve araz ise varlıkta kendi başına bulunup konu olan cevher, kendi başına bulunamayan başka bir konuya yüklem olansa araz şeklinde ifade edilebilir arkadaşlar. Daha sonraki videomuzda ben Allah'ın bilgisi meselesini ve dediğim gibi
alemin yaratılışı meselesini İbn Sina bağlamında ele almak istiyorum. Bu konuda merak eden dostlar, İbn Sina metafiziğinde Tanrı ve alem şeklinde bir makalem var benim. Ona bakabilirsiniz. Orada daha detaylı bir şekilde bunları açıklamaya çalıştım. Konuyla ilgili sorularınız olursa yazarsınız. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.